Şu anda masada katlanabilir cihazlar anlamında en teknolojik ürünler bulunuyor arkadaşlar. Ancak geçtiğimiz günlerde Galaxy Fold 3 modelini incelemiştik. Bu videoda ise Galaxy Z Flip 3 konuğumuz. Bir bakalım bu akıllı telefon bizlere neler sunuyormuş. Ben şimdi Samsung'un Galaxy Z serisi bu senenin amiral gemisi olan modelini şöyle bir kenara doğru alayım istiyorum. Ve önüme de şöyle hemen Samsung'un da her yerde gösterdiği şekilde, kullandığı şekilde şu Z Flip'i bir yerleştireyim. Hakikaten şunu söylemem lazım bu videoyu başlarken. Yani bence şimdiye kadar en kullanılabilir şekilde üretilmiş bir katlanabilir akıllı telefon olmuş Z Flip 3. Bünyesinde bayağı bir özelliği bulunduran, aynı zamanda da sizi normal telefonlardan böyle çok ayrı tutmayacak kapasitede bir cihaz olmuş. Her anlamda detaylarına da değineceğiz şimdi. Ancak cihazı elime aldığımda bu hafifliği sizlere aktarmam lazım. Doğrudan ağırlığını söyleyeyim sizlere. Tam 183 gram ağırlığında bir akıllı telefon bu cihaz. Lansman sırasında falan bu cihazın kılıflarını görmüştüm. Bayağı yakışıyordu. Şu anda elimizde yok. Ancak hani kılıfsız da 183 gram ağırlığında olduğunu söyleyeyim. Kılıfla birlikte ortalama 250-300 gram bandına gelen bir akıllı telefon oluyor Z Flip 3. Ekrandan bahsedelim. Bir önceki modele göre dış ekran büyütülmüş durumda, ancak ben önce size iç ekrandan bahsedeyim. İç ekranımız arkadaşlar 6.7 inç boyutunda ve 1080'e 2670 çözünürlüğüne sahip. Bu ekran Samsung'un şu anda son teknolojisi olan tüm özellikleri bünyesinde bulunduran, yani amiral gemisi modellerinden hiç ayrılmayan bir ekran paneli. HDR10 Plus desteğine sahip, 1200 nit parlaklığa sahip ve aynı zamanda da burada bulunan panel dinamik AMOLED bir panel olduğu için Samsung'un en yeni teknolojisi olan 120 Hz'e kadar yüksek yenileme hızını da bünyesinde bulunduruyor arkadaşlar. Dış ekrana baktığımızda ise burada bulunan dış ekran 1.9 inç boyutunda bizlere farklı yenilikler sunuyor dış ekran. Yani buradan bazı notları, toplantıları, takvimi, gelen çağrıları, selfie, fotoğraf vesaire çekerken kameradan görüntüyü görme gibi özellikleri kullanabiliyoruz. Bunlar da özellikle deneyim anlamında sizlerin mutlu olacağı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu ekran 260'a 512 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran. Güneş ışığı altında sorun yaşamamanız adına burada tabii ki Samsung ekran paneli üreticiliği özelliğini kullanarak güzel bir iş ortaya çıkarmış durumda. Ekranın katlanma ömrüne baktığımızda ise yaklaşık 200.000 defa katlayabilirsiniz diyor Samsung tarafı. Ancak bu cihazı satın alırsanız dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Sonuçta katlanabilir bir panel var önümüzde. Ekranın üstünde bulunan malzeme de bir plastik malzeme değil, çok özel tasarlanmış ince bir cam malzeme. İç ekran olsun, dış ekran olsun, bu cihazın ekranı benden geçer not aldı sevgili dostlar. Gelelim işin pil kısmına. 3300 mAh'lik LiPo dediğimiz katlanabilir cihazlarda sıklıkla gördüğümüz yeni nesil bir pil teknolojisiyle geliyor bu cihaz. 15 wattlık bir kablolu hızlı şarj desteğini bünyesinde bulundururken 10 wattta bir kablosuz şarj desteği var bu cihazda. Galaxy Z Flip 3'te arkadaşlar aynı zamanda kablosuz şarj yeteneğinin yanı sıra bir de kablosuz ters şarj özelliği var. Wireless Power Share denilen bu özellikle 4.5 Watt'a kadar kablosuz ürünlerinizi şarj edebiliyorsunuz. Özellikle kablosuz şarj olabilen bir kulaklığa sahipseniz, kablosuz şarj olabilen bir telefona sahipseniz, yanınızda bir arkadaşınız varsa hava olsun diye açıp böyle cihazı koyup masaya, koy kardeşim üstüne telefonun şarj olsun gibi bir hava atma şansınız olabilir cihazınız ile. Cihazı çok sık ve yoğun kullanmadığınız bir senaryoda bu cihazın pili bir güne kadar gidebiliyor, ancak çok yoğun kullanımlarda bir gün kadar ne yazık ki gidemiyor arkadaşlar. Gelelim işin teknik detaylarına. Özellikle Samsung'un bu serisinde kendilerini takdir ettiğim bir detay var ülkemiz adına tabii ki. Qualcomm Snapdragon işlemcileriyle geliyor iki cihazda. Bu cihazda da yine Snapdragon 888 5G modeli 5 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilmiş olan bir işlemci bulunuyor arkadaşlar. Geekbench özelliklerine baktığımızda ise amiral gemisi tüm telefonlara kafa tutacak bir hızı bizlerle buluşturduğunu Geekbench anlamında görebiliyoruz. 8 GB'lık bir RAM ile gelen bu cihaz depolama alanı açısından baktığımızda farklı depolama seçeneklerini de bünyesinde bulunduruyor. 128 GB depolama alanıyla ülkemize satışa çıkmış durumda. 256 GB'lık depolamaya sahip olan modeli ise şu anda ülkemizde bulamıyoruz maalesef. Tabii ki bunun da sebeplerinden bir tanesi yüksek fiyatla gelecek olmasından dolayı hani marka getirmeyi tercih etmedi şimdilik. Belki ilerleyen dönemlerde getirebilirler. Ben burada teknik anlamda kendi deneyimlerimden bir tanesinden sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Cihazda stereo hoparlör bulunuyor.
bulunuyor. Katlanabilir bir cihazda stereo hoparlör bulunuyor olması çok güzel olmuş. Özellikle teknik anlamda bu kadar dolu bir cihazda stereo hoparlör olması günlük deneyimler açısından baya iyi. Ve tabii ekran detaylarında bahsettiğim birçok teknik detayın bu cihazda da bize deneyim anlamında iyi şeyler sunarken bunun sesle de birlikte desteklenmiş olması olayı bambaşka bir noktaya taşımış durumda. Söylemeden geçmemek lazım. Önümde durmakta olan bu cihaz aynı zamanda dünyadaki ilk suya ve toza karşı dayanıklı olan katlanabilir cihaz serisinden bir model arkadaşlar. Ve tabi video boyunca sizlerin de gördüğü şurada bulunan 2 adet kameraya da değinmek lazım arkadaşlar. Bu 2 kamera yine Samsung'un amiral gemisi modellerinde görmeye alışkın olduğumuz kameralarla benzer teknik özellikleri bizlere sunan kamera modelleri arkadaşlar. 12 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip bir geniş yani ana kameramız bulunuyor. Bu kamera optik imaj sabitleyici ile geliyor. Yani titreşimlerde vesaire çok büyük problemler yaşamamanız için kaliteyi de üst düzeyde tutmak için elinden geleni yapmış Samsung tarafı. 12 megapiksellik 123 derecelik açılarla çekim yapabileceğiniz bir ultra geniş açılı kameramız bulunuyor. Bu kamerada diğer kamerada güneş ışığı altında bayağı iyi sonuçları bizlerle buluştururken iş karanlık tarafa döndüğünde yani ışık azaldığında kameralarda grenlenmeler olabiliyor arkadaşlar. Fotoğraflarda bazı grenlenmeler görebilirsiniz. Ön kamera performansı ise yine arka kameralarda söylediğimle eşdeğer arkadaşlar. Karanlıkta biraz daha kötüleşirken güneş ışığı altında hakikaten başarılı sonuçları bizlerle buluşturabiliyor. Video kayıt seçeneklerine baktığımızda ise ana kamerada 4K 60 FPS ve hakikaten güzel videolar çekebiliyor. Ön kamerada da 4K 30 FPS kayıtlar alabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim son değerlendirmeye doğru. Ben açıkçası bu telefonun gelecekte kullanacağımız cihazların bir yansıması olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü her açıdan çok özel tasarlanmış. Donanım anlamında da tam donanımlı bir cihaz. Yani böyle aldığınızda bir Android telefonda bulunabilecek hemen hemen şu anda bütün özellikler bu cihazda en üst seviyede yer alabiliyor. Bu cihazları ilk gördüğümüz zaman da yani dokunamıyorduk bile. Lansmanına gitmiştim. Ve orada bize cihazlara dokundurtmamışlardı bile. Şu an böyle masada ikisinin birden duruyor olması bile aslına bakarsanız teknolojik anlamda ne kadar daha hızlı bir şekilde ilerlediğimizin göstergesi. Birçok detayı gelecekte akıllı telefonlarda göreceğimiz şeyleri bizlere yansıtan bir cihaz. 128 GB'lık bu modeli yaklaşık 12.000 TL'den şu anda ülkemizde satışa sunulmuş durumda. Eğer ki bu telefona bir ilginiz varsa ve böyle bir fiyat seviyesine bir akıllı telefon alacaksanız bence satın alınabilir bir akıllı telefon olmuş. Ben satın alır, kullanır mıydım? Bu seviyeye çıkacak olsam ve katlanabilir bir telefon alacağım ben kafaya koydum diyor olsaydım alırdım arkadaşlar. O kadar da beğendim Z Flip 3 modelini. Sizler ne düşünüyorsunuz bu telefon hakkında yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum ve gidiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.